Öncelikle herkese günaydın, iyi günler diliyorum. Uzun süredir kar yağışı bekliyoruz buralarda. Ama maalesef kavuşamadık kara. Ben de çözüm olarak bir pazar gününü kara gitmek için ayırdım. Madem o bize gelmiyor, biz ona gideriz. Hava birazcık kötü. Sis durumu pek fazla yok ama ahmak ıslatan diye tabir ettiğimiz bir yağmurla baş başayım şu an. Umarım ilerleyen kilometrelerde bu ahmak ıslatan kar yağışına dönecek. Eğer dönmezse ben eve döneceğim zaten. Bu da ilk video denemem bu arada. Ne kadar saçmaladığımı görmek istedim. Yürüdüğüm yollar, hatta yürümesini en sevmediğim yollardır. Daha çok küçük keçi yolları, patikalar dikkatimi çeker. Ama maalesef burası trekking yönünden çok yoğun ilgi alan bir yer. O yüzden elimden geldiği kadar patikalardan gitmeye çalışıyorum. Belki ilerleyen dakikalar tekrar patikalara gireceğim. Oh. Yaklaşık 1 saattir şurada gördüğünüz alana gitmeye çalışıyorum. Ama şu gördüğünüz çok basitmiş gibi gözüken dere yatağı maalesef yağmur sonrası kayalar çok kaygan olduğu için geçemiyorum. Normalde belki tek ayakla bile geçebileceğim kayalar. Şu an iki ayağınızla, bir elinizle bile destek aldığınız takdirde kayma riskiyle baş başasınız. 1 saat buraya geçmek için uğraştıktan sonra şurada gösterebilecek miyim bilmiyorum. Çok güzel bir köprü buldum. Bütün enerjimi harcadıktan sonra yukarıda köprü buldum. Köprünün yanında bir de duman çıkıyor. Sanırım birileri benim gibi hava şartlarını dinlemeyip doğanın keyfini çıkarmaya gelmişler. Mangal yapıyor da olabilirler, içiyor da olabilirler. Şimdi onların yanına gideceğim. Tam videoya başlarken kestane oldu. Neyse devam edelim. Az önce bahsettiğim ateş yanan yere gittim. Hatta şöyle gösterebilirim belki. Şurada dayımız var bir tane. Yanında küçük torunları var. Sanırım gelini melini. Ailecek gelmişler. Üşenmemişler. Branda gelmişler sırf bunun için. Yanlarında kamerayı açamadım. Rahatsız etmek istemedim. Selamımı verdim. Bahsettiğim köprüden geçtim. Şurada bir yerde. Daha sonra çok daha farklı bir rotaya girdim ama daha önce bu rotadan yürümedim. Tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum. Hatta bu çektiğim videolarda sesim size gidiyor mu onu da bilmiyorum. Umarım gidiyordur. Boşa emek vermiş olmak istemem. En kötü ihtimalle an olmuş olur ama neyse. Yoluma devam ediyorum. Maalesef giderken çekemeyeceğim burada birazcık. İki elimi de kullanmam gereken yollar. Düşme anında telefonla kendimi kayıt altına almak istemiyorum. Hani size az önce bahsettiğim yol vardı ya. İki elimi de kullanmam gereken yol. Bitti. Ben geri dönmek istemiyorum. O yüzden yolu deneyeceğim. Şansımı deneyeceğim en azından. Tehlikeli bir hal almadan gidebildiğim yere kadar gideceğim. Gidemediğim yerde geri döneceğim. Bay bay. Yolun sonu güzel bir patikaya çıktı. Çıktığım patikada reflektörler, bırakılmış işaretler,
Şuradaki mesela kaya var. Üzerine çarpı atılmış. Büyük ihtimal gitmeyin diye. Normal şartlarda giderdim ama çarpı işaretinin yanında böyle bir kaya da bize yol gösteriyor. Patikanın gittiği doğrultuyu takip edersem şurada ağaçların arasında, kamerada çok gözükeceğini sanmıyorum, ağaçların arasında bir baraka var. Ben de sadece penceresinin ışıltısını gördüm. Böyle emin olabiliyorum sadece ve bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Tam şurada yine nerede? Bir Türk bayrağımız var. Şimdi oraya gidiyorum. Umarım birisi vardır. Umarım güzel zaman geçiririm. Kapıdan dönmek istemiyorum bu kadar yoldan sonra. Çünkü hala kar olan noktalara erişemedim. Geldim sayılır. Barakaya geldim. Ama davetsiz misafirleri pek sevmeyen bir ev sahibiyle karşı karşıyayız. Kendileri kapıya kilit vurup gitmişler. Hiçbir şekilde kendine ait olmayan bir araziyi ağaçlarla çevirip kendi özel mülkü haline getirmiş abimiz. Teşekkür ederiz bize bu hayal kırıklığını yaşattığı için. Neyse, az önce takip ettiğim patikadaki işaretler devam ediyor yukarı doğru. Ama ben bugün çok geç çıktığım için dışarı havanın kararmasına yaklaştım. Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Bu vakitlerde kışın hava hemen kararıyor. Özellikle ormanın içindeyken ansızın karanlığın içinde kalabiliyorsunuz. O yüzden küçük bir değerlendirme yaptıktan sonra buradan hareket edeceğim. Merhaba millet. Uzun süredir mola vermiyordum. Bir baraka daha buldum. Bulduğum barakada doğrudan ateş yakma girişiminde bulundum çünkü saat geç oldu. Hemen kahvemi içip aşağı inmek istiyorum. Hava karardıktan sonra buralar epey zorlu olacak. Bulduğum baraka şu şekilde. Burada ateşimi yaktım tatlı tatlı. Suyumu ısıtıyorum kahve için. Birisi daha önce burada çok fazla emek vermiş. Gerek odun, şu perdenin arkasında balkonu var. Onun üzerinde hamak yapmış. Yedek hamağı var. Ayrıyetten burasını bahçe gibi kullanmış. Şurada çeşmesi ve uyumak için kullandığını düşündüğüm kapalı bir oda var. Oraya girmek için çabalamadım. Ama burası da gayet bir gece geçirmek için çok güzel. Bilmiyorum, belki ilerleyen zamanlarda daha erken çıkıp gelebilirsem biraz daha hazırlıklı olarak kalabilirim. Ama bu akşam biraz zor gibi gözüküyor. Yağış çok fazla. Hava kararacak. Hepsini geçtim. Gördüğünüz gibi çok güzel sis var. En sevdiğim havadır ama yakın zamanda olduğu ki dağcıların da kaybolmasını ve hayatlarını kaybetmesine sebep olan bu sis fazla risk almamı engelliyor. O yüzden birazdan kahvemi içip yoluma devam edeceğim. Kahvemi içtim. Barakada bazı delikler varmış. Sanki dışarıdaymışım gibi ıslandım. Ama problem değil. Ateşimi burada yakmıştım. Şu an söndürdüm ateşimi. Etrafı zaten hiç dağıtmadım. O yüzden toplama gereği duymuyorum. Çantamı topladım. Birazcık atıştırma yaptım.
kötü haber olarak en sevdiğim ve kabze kısmını kendim yaptığım bıçağım kırıldı. Çelik kısmından. Onu video kısmında yok. Çünkü çok acele ediyordum o ara. Ama fotoğrafladım. Fotoğraf olarak onu da eklerim. Şuraya bir yere. Hazır boşluk bulmuşken. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum. Dönüş yolunda geçmeden önce şöyle bir oyuncak gördüm. Çok güzel. Bunu da yine ayrıyetten şuraya fotoğraf olarak yine ekleme yaparım. Hava açıldı. Hala atıştırıyor ama sis durumu kalktı en azından ortadan. Şimdi geri dönüş yoluna geçeceğim. Geri dönüş yolum geldiğim rotadan olmayacak. Aşağıda dere var ve ben buraları biliyorum ama bu kısmı bilmiyordum ama alt kısmı biliyorum. Derenin üst kısmında trekking için, yürüyüş için çoğu insanın kullandığı bir yürüyüş yolu var. Saat 5'i geçti. Yaklaşık yarım saat sonra havanın kararmasını tahmin ediyorum. En iyi ihtimalle 1 saat. O yüzden o yola inmem gerekiyor. O yola indikten sonra hava kararsa da yolu takip ettiğim sürece şehre ulaşabiliyorum. Yanımda kafa lambam da var. Gerekirse onu kullanacağım. Kötü tecrübelerime anlatmak gerekirse konuşamıyorum şu an. Kötü tecrübelerimden bir tanesi. Şu üstümde görmüş olduğunuz yağmurluk. Yaklaşık 20 yıllık, belki 25 yıllık. Almanya'dan babamın getirmiş olduğu bir yağmurluk. İlk defa kullanıyorum böyle bir arazide. Ve çok pişmanım. Yılların vermiş olduğu bir yorgunluktan dolayı sanırım. Çıkarken hiçbir şey olmadı ama bir süre bekledikten sonra üzerindeki bütün yağmur damlacıklarını içeriye geçirmeye başladı. Şu an ıslak. Maalesef ıslak. Ama üşütmüyor. Üşümüyorum. Çünkü içimde polar ve yün var. Bildiğiniz gibi yün hala taklit edilemeyen ve içinde çok küçük kılcal boşluklar olan, ıslandığı takdirde kururken sıcaklık veren, ısıtan bir yapıya sahip. O yüzden yün tercih ediyoruz bu konularda genelde. Kuş tüyü de güzel ama ıslandığı zaman çok büyük sıkıntılara sebep oluyor. Dediğim gibi şimdi inişe geçiyorum. Az önce size bahsettiğim patikaya doğru ilerliyorum ama şu anki patika çok fazla yağış aldığı için iniş çok zor oluyor. Yine bahsettiğim dere şu seviyede de trekking yolu var. İnsan seslerini duyabiliyorum zaten. Yürüyüş yapıyorlar. Hatta çoluk çocuk topluca şuradan koşuyorlar. Şurada görebilirsiniz. Belli ki üşümüşler. Pek ekipmanları yok. 3 tane çocuk var sadece. Doğada yanlış yaptığımız bir şey daha var. Şurada gördüğünüz kayalar üzerinde, özellikle şunun üzerinde çok fazla ekmek var. Islatılmış, bırakılmış. Belki iyi amaçla bırakıldı. Tamamen hatta iyi amaçla bırakılmıştır. Köpekler için, tilkiler için, ayılar için, belki kuş için bırakılmış güzel şeyler bunlar ama maalesef yırtıcı hayvanlar böyle yaptığımız müddetçe insanlara daha fazla alışıyor. Avlanma alışkanlıklarını kaybediyorlar. İnsanlara daha fazla yaklaştıkları için de bu insanlar için de hayvanlar için de ekstra bir tehlike arz eder. Ama maalesef iyi niyetimizin kurbanı oluyoruz. İniş yaptığım yol burası. Şimdi dere kısmına geldim. Dereye kadar indim. Ancak yine güvenli bir geçiş yolu yok. Söylediğim gibi
Kayalar ıslanınca üstündeki algler ve yosun oluşumlarıyla birleştiği için çok kaygan oluyor. Geçmeyi hiç denemedim bile. Çünkü havanın kararmasına bu kadar az zaman kalmışken ve her taraf ıslakken ateş de yakamayacağım. Islanmayı göze almak istemiyorum. Aşağıda ilk gördüğüm köprü mevcut. Ancak oraya da yol yok. Mecburen üstten gideceğim. İndiğim yolu farklı bir yerden tekrar çıkıyorum açıkçası. Ve bu beni üzdü. Yabani dikenler sağ olsun. Her tarafım çizildi. Çıkış yolumuz bu şekilde. Birazcık zor oluyor ama. Oh. Küçük bir keçi yolu ve tam keçi yoluna girerken ayağım kaydı. Video çekerken bunları yapmak gerçekten yorucu oluyor. Kolumun üstüne düştüm sanırım, sağ bileğim birazcık incindi. Düşerken de kameramın kapatma tuşuna bastığım için video yarıda gitti. Aşağıda hala ateş yakanlar var. Onların yanına tekrar gideceğim. Belki farklı insanlardır. Ya da en azından sayıları azalmıştır. Yolun bundan sonrasını biraz da arka kamerayla çekeceğim. Tamamen yolu çekmek istiyorum ki biraz ortak olun buna. Hatta kolay yerleri böyle çekeceğim ki tekrar düşmeyeyim. Yollar tam olarak şu şekilde. Tekrar zorlu yerlerden geçiyorum maalesef. Şu karşıda çok küçük bir ateş gözüküyor. Gitmeye çalıştığım yer orası ama ondan daha önce daha alt kesimde bulunan köprüyü geçmem gerekiyor. Köprüyü geçtikten sonra en azından tekrar selam vermek için yanına uğrayacağım. Çok yorucu. Zaten daha önce çıkmış arkadaşlar bilir. Bir yere tırmanmak zor değildir. Zor olsa bile iniş daha zordur. Bunun bilincinde olmak gerek. Örnek vermem gerekirse 6 saatlik bir boş vaktiniz varsa bunun 2-2,5 saatini sadece tırmanışa ayırıp ya da işte molalarınız, fotoğraf çekimleriniz, benzer işler için ayırıp geriye kalan 4-3,5 saatinizi de inişe ve inişteki kullanacağınız molalara ayırmanız önemlidir. Çünkü sanılanın aksine inişler daha uzun sürer ve düşme ihtimaliniz daha yüksektir. Karanlığa kalmak çok kötü sonuçlara sebep verebilir. Bu yüzden tavsiye edilen sistem budur. Bu da bizim ayılarımız. Yanında her şeyi getirip hiçbir şeyi götürmeyen ayılarımız. Köprüyü geçmişim. Devam edelim köprüye.
Artık buradan ineceğiz, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kayalar çok sıkıntı. Şimdi burada ben normalde duramam. Durabilmemin tek sebebi bu. O yüzden dikkatli olmak gerek. Küçük tırmanış bilgileri vermem gerekirse 3 nokta denilen bir sistem vardır. Vücudunuzun 4 noktası tırmanışta en çok kullanılan yerler. Yeri gelir ayağınızın topunu, dizinizi de kullanırsınız ama en çok eliniz ve ayaklarınız kullanılır. 2 el ve 2 ayaktan oluşan 4 nokta, sadece bir tanesi serbest bırakılır başka bir yeri tutmak veya basmak için. Eğer 2 noktanızı aynı anda bırakırsanız dengenizi kaybedebilirsiniz ya da kaybettiğiniz an tekrar tutunamayabilirsiniz ve kaymanız çok büyük kötü sonuçlara sebep verebilir. Aynı az önce benim yaptığım gibi maalesef telefonumu kullandığım için 4 nokta değil 3 noktayla hareket ediyorum ve bunun 2 tanesini aynı anda kullanabiliyorum sadece. Köprüye geldim. Şimdi karşıya geçeceğim. Karşı yolda devam edeceğiz. Dayının yanına gittik. Dayımız tek başına kurulmuş bir naylon brandanın altına. Pardon. Ateşini yakmış güzelce. Şu havaya rağmen ateşini yakmış. Eskiler çok güzel yakarlar ateşlerini. Yeni nesil maalesef bırakın yağmurlu havada, normal havada ateş yakmayı bilmiyor. Sadece araştıranlar, edenler, böyle etkinlikte bulunanlar ya da köy ortamında yetişenler hala hakimler konuya. Bu kadar yükseğe çıkmasına rağmen yanına 1-2 duble beyazını almış. Yavaştan demleniyor. Mezesini paylaştı benimle sağ olsun. Ben de meyve mezesi paylaşabildim sadece kendisiyle. Video ve fotoğraf istemedi. Ben de zorlamak istemedim, kendisi keyif yapıyor sonuçta. Keyfi bozulsun istemedim. Bahsettiğim patika çok bariz belli, o yüzden bu saate kadar kaldım. Çok da önemli değil gerçi, hani çıktığım yerler kaybolmaya çok müsait değil. Çünkü herhangi bir yerden sadece aşağı inmeye kalkıştığınızda zaten şehir merkezini buluyorsunuz. O yüzden böyle kötü havalarda tercih ettiğim bir yer. Ortamı tanıtmam gerekirse şu gördüğünüz sırtlar Zeyniler Köyü'nün doğu yamaçları. Bilen bilir, Zeyniler Köyü küçük tatlı bir yerde zamanında. Şimdi birazcık turist çekmeye başladı. Yerli turist. Şu an gözükmüyor ama şu karlı gördüğünüz tepelerin arka kısmında uç gözükür. Orası da Bakacak Tepesi'dir. Bakacak Uludağ zirvede bulunur ve Bursa'yı komple görmenizi sağlar neredeyse. Muhteşem bir manzarası vardır. Gördüğünüz gibi hava hafif hafif kararacak gibi. Tahminimce havanın tam karardığı sıralarda ormandan çıkmış olacağım. Şimdilik bu kadar. Hava sıcaklığı yaklaşık 1 derece. Hafiften kar da atıştırıyor zaten. Videoda çok belli olduğunu sanmıyorum ama oluyorsa ne hala. Zaten kar için çıkmıştım ben buraya.
Kendi Instagram hesabımda da paylaşmıştım. İlk fotoğrafım oydu zaten. Eğer kar bize gelmiyorsa biz kara gideriz. Adlı çalışmamdı. Kara gidemedim. Geri dönüş yoluna geçmiştim ama gördüğünüz gibi yine kar bize geldi. Az önce dikkatimi şu bölge çekti. Şurada bir eski tesis var. Su depolarıyla ilişkili. Bahçesinde koşarak bir şey hareket etti. Tahminimce tavşan. Ama insan ister istemez böyle bir ortamdayken neyin hareket ettiğini merak ediyor. Ürkebiliyor. Ürktüm mü? Evet. Ama vahşi bir hayvandan değil de sokağa bırakılmış bir köpek olduğu için ürktüm. Öyle sandım. Neyse ki değilmiş. Burası da küçükken geldiğim, çok sevdiğim bir piknik alanı tarzı. Boşluk arazi. Bunun alt kısmı zaten vadi. Vadi gördüğünüz gibi sislerle çevrili. Nedense en sevdiğim hava sisle çevrili alan. Bu bahsettiğim az önceki bahçe. Patikaya ilerlemeden önce şöyle güzel bir son kez etrafı izlemek istiyorum. Bu benim ilk video çalışmam oldu. Daha olacak daha doğrusu. Parça parça bir sürü video çektim. İlk denemem. Bir dahaki denemem ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü çok yoğun bir dönemden geçtim özel hayatımda. Gerek okul olsun, gerek iş olsun, aile olsun. Çok uzun zamandır da çıkamıyordum. Gerçekten böyle ortamda bulunmayı çok özlemişim. Umarım en yakın zamanda tekrar çıkacağım. Ve belki ilerleyen zamanlarda daha teknik ekipmanlarla beraber bu çekim işlemlerini profesyonelleştirmek isterim. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Belki yanımda bir arkadaşım ya da en kötü ihtimal tripod. Bunları bulundurmak isterim çünkü ateşle uğraştığım, yemekle, kahveyle uğraştığım kısımları daha çok göstermek istiyorum. Benim de asıl uğraşmaktan keyif aldığım alanlar bunlar. Her ne kadar bugün bıçağım kırılsa da yeni bir sağ kolla, yeni bir yol arkadaşıyla buralara tekrar geleceğim. Şimdi inmeye devam edeyim. Ya da etmeyeyim bilmiyorum. Gitmek istemiyorum buradan. O kadar video çektim. Umarım ses kalitesi iyidir. Çünkü mikrofon kullanmadım. Çok fazla ağaçlık araziden, engebeli taşlık araziden geçtiğim için bana zorluk çıkartacağını düşündüm. Nispeten öyle de olurdu zaten. O yüzden ilk denemem böyle ama istediğim kaliteye ulaşamazsam devam edeceğiz normal. Ve ilerleyen videolarda daha güzel çekimler, daha güzel bilgilerle karşınızda olmak isterim. Yola devam.
Yolu neredeyse bitirmiş bulunmaktayım. Şehir ışıkları gözüktü zaten. Kafa lambamı hazırda bekletiyorum çünkü birazdan ağaçların içine gireceğim tekrar. Şimdilik kullanmama gerek yok. Ama ağaçların içine girdikten sonra birazcık önem taşıyacak. Orada tekrar bir küçük çekim yapma şansı bulurum diye düşünüyorum. Yani temennim o yönde. Kendim olmasa bile en azından kullandığım patikayı çekebilirim. Bunu da kontrol edelim en azından. Bilmiyorum görünüyor mu? İyi, güzel şimdilik. Belki kendime kullanabilirim. Açısı yetmedi ışığın. Aşağı iniş yolu gitmek üzere. Az önce ezan sesleri duyuldu. Ezan sesleriyle beraber birçok köpek ormanlık arazide ulumaya başladılar. Seslerini duydum sağ olsunlar. Ay. Şimdi iniş ve ormanlık araziye giriş. İniş yoluna geçtim. Az önce bahsettiğim gibi orman oldukça farklı olabiliyor şehirden. Çok çabuk kararıp şehirdeki durumdan çok daha farklı olabiliyor. Belki görebilirsiniz. Gökyüzü aydınlık. Ama yol gözükmüyor. Ağaçlar çok zor gözüküyor. Bu bölümü kısa tutmak istiyorum. Çünkü gerçekten izlemesi pek keyifli olacağını sanmadığım bir bölüm. Sadece ayaklarımı izlemenizi istemem. O yüzden kapanışı böyle yapmayacağım. Kapanış için tekrar normale dönüp normal görüntülerle bitireceğiz. Kuş sesleri, aniden uçan kuş sesleri korkutucu. Ormanın içindeyim şu an. Kendi kafa lambamla ışık yapıyorum. Bu son video. Daha doğrusu videomun son partı. Şimdi burada videoyu bitiriyorum çünkü yaklaşık 100 metre sonra şehir içinde olacağım ve telefonumun şarjını bitirmek istemiyorum. Buradan doğrudan eve geçmeyeceğim. Kullanmam gerekiyor maalesef. Bir dahaki etkinlikte daha güzel bir şekilde görüşmek